Mutfağımızdan herkese merhaba. Yine evde kuru yufkalarımız varsa, canımız börek istediyse yine şipşak yapabileceğimiz fırında tepsi tepsi şöyle farklı iç harçları da yapabilirsiniz. Kuru yufka böreğimizle geldim. Hemen iç harcını veriyorum malzemelerimizin. Bir kuru soğanımız var, 2 diş sarımsak, sıvı yağ, zeytinyağı, biraz tereyağı, 350 gram tavuk kıyması, baharatlarımız 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı şöyle kurutulmuş kuru soğan tozumuz var, 1 çay kaşığı kurutulmuş yeşil biber tozumuz var, 1 demet dereotu, hemen şöyle sosumuz için 3 tane yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 15-16 tane evde yapmış olduğum yine kuru yufka ekmeğimiz. Böreğimizin iç harcını yapıyorum. Şöyle yine soğanımızı, samırsağımızı güzelce doğradım. Tenceremize aldım. Üzerine biraz sıvı yağ, şöyle biraz da zeytinyağı ilave edeceğim. İsterseniz siz zeytinyağı ilave etmeyebilirsiniz. Hemen ocağımızın altını yakıyorum. Çok az da bir tereyağı ilave edeceğim. Lezzetlenmesi için. Güzelce kavuracağım. Soğanımız pembeleşecek. Güzelce aromasını yağ verecek. Çok lezzetli olacak arkadaşlar. Daha sonra diğer işlemle devam edeceğim. Evet, şöyle güzelce pembeleşti hafif. Aromasını yağ bıraktı. Soğan ve samırsağımız. Şöyle güzelce tavuk kıymamızı alacağım hemen üzerine. Şöyle küçük küçük doğradığım için et gibi duruyor fakat değil arkadaşlar. Tavuk kıyma. Buzdolabından aldığım için bıçakla doğramak zorunda kaldım. Hemen üzerine aldım. Tenceremizin şöyle güzelce tavuk kıymamızı da pişiriyorum. Tavuk kıymamız şöyle görmüş olduğumuz gibi suyunu çekti. Güzelce kavurdum. Hemen üzerine ocağımızın altını da böyle güzelce hafif kısıyorum. 1 çay kaşığı güzelce toz biberimizi, karabiberimizi, pul biberimizi ilave ediyorum. Tuzumuzu da damak tadımıza göre ilave edeceğiz. Kurutulmuş toz biberimizi 1 çay kaşığı. Yine yazdan kurutmuş olduğum şöyle güzelce kuru soğan tozumuz var. Şöyle 1 çay kaşığı da ondan ilave ediyorum. Şöyle bir harmanlayacağım. Dereotumuzu doğramıştım. Ocağımızın altını kapatıyorum. Dereotumuzu da ilave ettim. Fakat karıştırmayacağım sıcak olduğu için. İyice soğuması gerekiyor arkadaşlar. Soğuduktan sonra börek aşamasına geçeceğiz. Öncelikle şöyle güzelce tepsimizin altını şöyle hafif yağlıyorum. Hemen yufkalarımızı ıslatarak böreğimizi yapmaya başlayacağım. Şöyle hafif hafif, çok fazla ıslatmayacağız arkadaşlar.
Bu kadar ıslatmamız yeterli. Şöyle elimizle bastırıp kırılsın. Kırılmasının bir önemi yok. İçerisine sos da alacağımız için tamamıyla bütünleşecek. Böyle güzelce tekrar bir yufka daha ıslatıyorum. Bu sefer yufkalarımızı kıracağım arkadaşlar. Şöyle yine kenar kısımlarına hiç boşluk kalmayacak şekilde tamamen tepsimizi döşüyorum. Hemen üzerine şöyle sosumuzdan da gezdirmek istiyorum. Şöyle elimle gezdireceğim arkadaşlar. Hemen içerisine güzelce şöyle iç harcımızı da aldım. Ara katına tüm güzelce iç harcımızı ilave ediyorum. Şöyle güzelce her tarafına kapladım. Geri kalan yufkalarımızı da tamamen üzerine alacağım. Ben şöyle arada ıslamıştım arkadaşlar. Islatılmış yapmış olduklarım da var. Tekrar ıslatmaya devam ediyorum kalan yufkalarımı. Şimdi bunun bütünleşmesi için hemen üzerine sosumuzu alacağız yine. Şöyle şu küçük yufkalarımı da alayım boş gitmesin. Evet. Şimdi hemen üzerine güzelce sosumuzu yine gezdiriyorum. Sosumuz da tamam. Tekrar lezzetlenmesi için şöyle ufak ufak tereyağı ilave edeceğim aralarına. Siz isterseniz üzerine ilave etmeyebilirsiniz. Lezzetlenmesi için hem de güzel nar gibi kızarmış olur arkadaşlar. Evet, bu son işlemi de yaptıktan sonra bu güzel böreğimizi 180 derecede altlı üstü kızarana kadar doğru fırına götürüyorum. Evet, böreğimiz pişti. Servise aldım. Oldukça lezzetli, bereketli kuru yufkadan güzel bir tepsi böreği oldu. Evde yaptığımız yufkasıyla, iç harcıyla, sosuyla bildiğimiz tüm börekleri unutalım. Üzerine isteğe bağlı susam, çörek otu ilavesi de yapabilirsiniz. Şipşak hemen yapabileceğimiz böreğimizi yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi adına kanala abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler.